Altın fonu almak artık çok avantajlı değil. Alternatif yatırım araçları bulmalı mıyız? Hangi fonlar daha avantajlı? Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz fonlara gelen vergiler. Fonlara gelen vergiler sıcağı sıcağınayken sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. Açıkçası kafa karışıklığına bir son vermek istiyorum. Bu videoda yatırım fonları artık avantajlı mı? Yatırım fonlarına yatırım yapmak yerine alternatif yatırım araçları bulmalı mıyız? Bu konuların tamamı videomuzda olacak. Bu video ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanıtlayabileceğim sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Hangi fonlara vergi gelmedi? Hangi fonlar daha avantajlı? Özellikle bunları işlemeye çalışacağız. Stopaj vergileri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak vergilerdir. Yani 2 Mayıs 2024 tarihinden önce alınan fonlar ile alakalı herhangi bir düzenleme mevcut değil. 2 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan fonların bir kısmından %7,5 vergi alınacak. Peki bu fonlar hangileri? Teker teker sayacak olursak, birincisi fon sepeti fonları, ikincisi kıymetli maden fonları, üçüncüsü katılım fonları, dördüncüsü para piyasası fonları, beşincisi ise kısa, orta, uzun vadeli borçlanma araçları. Peki %10 stopaj uygulanacak fonlar hangileri? %10 stopaj uygulanacak fonlar değişken fonlar, karma fonlar ve Eurobond fonları. İsminde yabancı döviz dış borçlanma araçları geçen tüm fonlar zaten %10 stopaj oranına tabiydi. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik olmadı. Peki stopaj olmayanlar? Hisse senedi yoğun fonlar, katılım hisse senedi fonları, serbest hisse senedi fonları. Bu fonlarda herhangi bir stopaj yok. Fonun izahnamesinde fonun %51'inden fazlası yerli hisse senetlerinden oluşuyorsa, siz de eğer aldığınız bu fonları bir seneden fazla taşıyorsanız stopaja tabi değil. Eğer ki bir seneden az taşıyacak olursanız sizden stopaj alınacak. Peki stopaj nedir? Stopaj kar üzerinden kesilen bir vergidir. Örnek veriyorum. 10.000 liralık bir fon aldığınız zaman, atıyorum 3 ay beklediniz, 5.000 TL kar elde ettiniz. Yani toplam fon artı kar bedeliniz 15.000 lira olacakken 5.000 lira üzerinden %7,5 stopaj vergisi ödüyorsunuz. Yani 5.000 liranın %7,5'u %7,5 375 olduğuna göre 375 TL stopaj vergisi ödemiş olacaksınız. Bunun neticesinde satış verdiğiniz fon tutarı ve karından 375 TL düştüğümüzde hesabınıza yansıyacak para 14.625 TL olacaktır. Peki bu gelen vergiler ne gibi sonuçlar doğuracak? Öncelikle altın fonları kısa vadede fiziki altın alımı ve satımı arasındaki makas nedeniyle ciddi oranda karlıydı. Çünkü altın fonlarında herhangi bir stopaj vergisi yoktu ve borsa sistemi gibi belirli bir fiyat üzerinden al-sat yapılabiliyordu. Ancak bu değişti. Şu an kar üzerinden %7,5 vergi alındığını hesap ettiğimizde emtia fonları yani altın, gümüş gibi fonlar fiziki altına göre artık karlı olmayacak. Hatta altın makas fiyatlarına göre fiziki altın alımı karlı olmuş bile olabilir. Özellikle altını çizmek gerekir ki bu stopaj vergisini ödeyebilmeniz için, daha doğrusu devletin bu stopaj vergisini sizden tahsil etmesi için belirttiğimiz tarihten sonra bu fonu almanız ve daha sonra satışını vermeniz gerekiyor. Belirttiğimiz tarihten önceki alımlar için herhangi bir stopaj düzenlemesi yok. Eski kanunlara tabi olmaya devam edecek. Tekrar vurgulamak istiyorum. Bu %7,5 karınızdan kesilen bir vergi. Bireysel emeklilik fonlarında herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Eğer bireysel emeklilikte yatırımınız varsa burada yeni bir stopaj düzenlemesi yok. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bu arada mevduat faizlerine de %7,5 stopaj oranı gelmiş durumda. Şimdi genel bir yorum yapmak gerekirse, söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte böyle bir durumda altın fonu almak artık çok avantajlı değil. Fiziki altınla aşağı yukarı aynı hesaba gelmeye başladığını söyledik. Ve yine yerli hisse senedi fonlarında herhangi bir stopaj oranı olmadığı için mantıklı gözüküyor. Zaten yerli hisse senetlerine şu aşamada ciddi vergiler gelmesi borsamızı olumsuz etkileyebilirdi ve bu şekilde yatırımcıların dolar, euro gibi para birimlerine kayması engellenmiş oldu.
Bu yönüyle olumlu bulduğumu söylemek isterim. Yurt dışı fonlar için değişen hiçbir şey olmadı. Bu nedenle zaten %10 stopaj kesintisi oluyordu. Dolayısıyla bu durumu kabul edip yatırım yaptıysanız yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Portföyünüzün çeşitlenmesi adına yurt dışı hisse senedi fonları güzel yatırım araçlarıdır. Daha detaylı videolarda yurt dışı fonlarını da inceleyeceğiz. Yeni yapılan düzenlemede en büyük yenilik para piyasası fonları ile 6 aya kadar vadeli mevduat stopaj oranlarının %7,5 ile birbirleriyle eşitlenmiş hale gelmesi. Tabi arada ufak bir fark var yine de. Mevduatlarda birleşik getiri oranı söz konusu değilken para piyasası fonlarında birleşik getiri mevcut. Örnek veriyorum. 100 bin liranız mevduatta. %50 faiz oranıyla paranızı yatırdığınızı düşünelim. %50 faiz aldığınızı düşündüğümüzde 150 bin TL olacakken para piyasası fonlarındaysa eğer paranız yine aynı oranlarda faiz aldığınızı düşündüğümüzde fon size günlük olarak faiz yansıttığı için hesabınızdaki para bileşik getiri şeklinde daha hızlı bir formasyonda artacaktır. 6 ay sonra atıyorum belki 160 bin TL olacaktır. Bu rakam tamamen benim uydurmam arkadaşlar. Gerçek bir değeri yansıtmıyor. Tamamen tahmine dayalıdır. Fonlarda bir de yönetim gider ücreti olduğu için her ne kadar birbirine yakın getiri sağlasalar da para piyasası fonları faiz oranlarına göre bir tık daha fazla kazandırabilir. %7,5 stopaj oranı da unutmamak gerekiyor. Ayrıca burada dikkatimi çeken önemli bir husus ise yatırımcıların parasını kısa vadeden ziyade uzun vadede mevduat yatırmaları teşvik edilmiş gibi gözüküyor. Çünkü mevduat faizinde ilk 6 aya kadar %7,5, ilk 6 ay ile 1 yıl arasındaki mevduat yatırımcılarına %5, 1 yıl üstü mevduat yatırımcılarına %2,5. Eğer ki enflasyon oranına bağlı olarak değişen mevduata paranızı yatırmanız durumunda ise %0 stopaj avantajı sağlanmış olacak. Anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimi paranın daha uzun vadelerde mevduata yatırılmasına teşvik etmiş. Ve yine anladığım kadarıyla kur korumalı mevduat sahiplerinin TL'ye dönüşü isteniyor. Ve bu sebeple döviz bazlı kur korumalı mevduat sahiplerinin ve altın mevduat sahiplerinin Türk lirasına dönüşü için stopaj oranı %0 tutulmuş. Kur korumalı mevduatın TL'ye dönüşünün ülke ekonomisi için olumlu olduğunu düşünüyorum. Kur korumalı mevduatın azalması demek dövizin üzerindeki baskının azalması anlamına gelir. Kontrolsüz kur artışlarının olmasının engellenmesi anlamına gelir. Ülkenin ihtiyacı olan döviz kaynaklarının ülke için kullanılması sağlanır. Benim düşüncemi soracak olursanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kısa yahut uzun vadeli mevduatlara parayı yatırmaktan ziyade hisse senetleri olabilir, konut olabilir, tarla olabilir. Bu tarz menkul veya gayrimenkul alımı uzun vadede daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Yapılan bu düzenleme ağırlıklı olarak mevduat sahipleri için yapılan bir düzenleme gibi duruyor. Sadece altın fonlarına olan stopaj beni biraz şaşırttı. Onun dışında fon tarafında ciddi bir değişim gözlemlemedim. Eğer ki kanunun kapsamadığı tarihte almış olduğumuz altın fonları varsa bu altın fonlarını uzun vadede tutmak mantıklı gözüküyor. Stopajınız bulunmuyor. Dolayısıyla satmak mantıksız gözüküyor. Atılan bu adımlar tabii ki vergi verenler için çok avantajlı olmasa da enflasyonu düşürmek amacıyla yapılan çalışmanın bir ürünü gibi. Para piyasası fonlarıyla mevduat faiz oranlarını eşitlemek ekonomik istikrar açısından, ülke ekonomisi açısından öncelikle olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Aksi takdirde faiz oranları çok farklı olduğu için bir istikrarsızlık söz konusu oluyordu. Arkadaşlar bu videomu burada sonlandırayım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni videonun açıklamasında yazan tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi ve video konusuyla alakalı sorularınız olursa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.